Üf be, geçiyor. Kim? Sultan ne kadın be. Şimdi de dullara mı gancayı taktın? Çetin cevizdir ha. Ah, bir kırsam o cevizi. Yeşilçam'dan bugüne dek bize miras yüzlerce film kaldı. Ama içlerinden bazılarının samimiyeti içimize o kadar işledi ki o filmdeki bazı oyuncuların yeri hep ama hep özel kaldı. Bu isimlerin başında beyefendiliğiyle dikkat çeken, gülüşü içimizi ısıtan yakışıklı oyuncu Bulut Aras yer alıyor. Kariyerinin başında özellikle Türkan Şoray'la oynadığı filmler bitmek üzere olan Yeşilçam'a hayat kattı ve sinema severlere 50'nin üzerinde filmde merhaba dedi. Pamuk tarlalarından sinemanın ışıltılı dünyasına geçişte yaşadığı zorlukları ve Bulut Aras'ın bilinmeyen hayat hikayesine başlamadan önce bizlere abone olarak destek olmanızı rica ediyoruz. Ne sadece annenin sesi? Neden ayda yılda 15 dakika? Mapushane uzaktı. Anam her zaman gelemezdi. Suçun neydi? Adam öldürdüm. Asıl adı Uğur Fidan olan Bulut Aras, 15 Mart 1953 tarihinde Denizli'nin Yukarı Şamlı köyünde dünyaya gelir. Annesi Medine Hanım'ın doğan 3 kızından sonra yakın akrabalarının bu kadın erkek çocuk doğuramaz şeklindeki cahilce laflarına maruz kaldığı zamanlarda ailesine bir mutluluk kaynağı olarak doğar. 10 kardeşli kocaman ve mutlu bir ailede zor şartlarda ama çalışkan, onurlu Anadolu insanına yakışan bir terbiyeyle büyür. Babası okumaya çok meraklı biridir ama şartlar onun okumasına müsaade etmez. O da evlatlarının bunu başarmasını istediğini ve okumanın ne kadar önemli olduğunu gerekirse mendil serer dilenirim, sizi okuturum diye söylediğini aktarır Bulut Aras. Okul hayatına devam eden Bulut Aras bir yandan da pamuk tarlalarında işçilik yapar. Sen yeter ki oku. Ben mendil sererim, dilenirim, seni okuturum. Ama bu babasının isteğini yerine getirmesine engel olmaz ve doğduğu köyden üniversiteyi kazanan ilk kişi olur. Ne var ki onun aklı çocukluğundan beri aslında sinemadaydı. Gezici sinemalarda filmlerle tanışan oyuncu bir gün benim ismimi bu afişlerde göreceksiniz dermiş arkadaşlarına. Özellikle Yılmaz Güney filmlerine ne yapıp eder okulu kırar giderdim diyor. Sinema onun içini öyle dolduruyor ki üniversite sınavlarını kazanır kazanmaz İstanbul'un yolunu tutuyor. İstanbul'a şöyle geldik. Ben hani üniversiteyi kazanınca şartlar ne olursa olsun ben İstanbul'a gideceğim. Ben başka bir yeri düşünmem lazım. Neden? Amaç sinemaya gireceğim. Sinema aşkıyla İstanbul'a gelir gelmez yaptığı ilk iş arkadaşından borç para alıp hemen kendisine bir gömlek almak oluyor. Ve o dönemin önemli gazetelerinden Tercüman Gazetesi'nin açtığı yarışmaya katılıyor. 1976 yılındaki yarışmanın jürisi ise insanın dizlerini titretecek türden. Ayhan Işık, Türkan Şoray, Hakan Balamir. Final günü Türkan Şoray'la göz göze geldiği an aslında yarışmayı kazandığımı hissettim diyor ünlü oyuncu. Tabi bu sırada hala ismi Uğur Fidan'dır. Bir gün doktor arkadaşıyla ismini değiştirmeye karar verir. O da kendisine sunulan ilk senaryodaki ismini ve bir arkadaşının soyadını alıp Bulut Aras oluverir. Yarışmada kazandığı birincilik aynı yıl ona çok istediği sinemanın kapısını açar ve ilk filmi Hain'le izleyici karşısına çıkar. Yücel Hekimoğlu yönetmenliğindeki filmde Tugay Toksöz, Eşref Kolçak ve Salih Kırmızı gibi isimlerle suçluların peşinde koşan 4 arkadaşı canlandırırlar. Mesut Uçakan'ın yönettiği ve Müjdar'la başrolü paylaştığı Lanet filminden sonra bir telefon gelir. Arayanın Arzu filmi olduğu söylenir. Bunu duyunca ilk başta inanmaz çünkü kariyerinin henüz başında olan bir oyuncu için starların yer aldığı Arzu filmde olmak hayallerin ötesinde bir durumdur. Tabi bu yıllarda yakışıklı oyuncunun şöyle bir avantajı olmuştur. Uzun yıllar boyunca birlikte film yapan Türkan Şoray'la Kadir İnanır'ın arası açılmıştır. Durum böyle olunca Ertem İlmez bana yakışıklı yeni birini bulun talimatı vermiştir. Bulut Aras'ın ismini Ertem İlmez'e fısıldayansa 2 yıl önce Tercüman Gazetesi'nin yarışmasında Bulut Aras'la göz göze gelen Türkan Sultan olmuştur. Ve Bulut Aras 1978 yılında tabiri caizse Yeşilçam Konservatuvarı'na girer. Kimler yoktu ki bu filmde? Türkan Şoray, Şener Şen, Adile Naşit, Erdal Özyağcılar, İlyas Salman, İhsan Yüce. Yavuz Turgul'un kaleminden çıkan senaryoyu usta yönetmen Kartal Tibet çekiyor, müzikleri ise Cahit Berkay yapıyor. Bence çok iyi yaptınız. Dalatı batıma. Charlie dertli gene. Karısı sinemaya kaçmış. Melek mi? Ne meleği be? Şeytan olan şeytan. Böylesi yıldızların arasında sinemayı bilmeyen bir tek ben vardım diyor ve şunları ekliyor. Ya Allah Allah diyorum ya nasıl yapacağız biz bunların arasında ama
Ya demek ki Ümit şöyle bir şey oluyor. Sen de bunu çok iyi bilirsin. Seni oynatan karşı taraf kardeşim. Yani bir şekilde bir laf vardır ya, evre çevre döverek öğretmişler. Filmin çekimleri bittikten sonra memleketine giden oyuncuya annesi, "Oğlum senin bir rahatsızlığın mı var?" diye sorunca telaşlanır. Çünkü çekimlerin son günlerinde Türkan Şoray da "Sizin bir rahatsızlığınız var sanki" demiştir. Hemen doktora giden oyuncunun tahlil sonuçları onun tüberküloz olduğunu ortaya çıkarır. Halbuki 3 ay sonra yeni bir filme başlayacaktır. Onun bu sinema aşkı, tüberküloz yani verem hastalığını 3 ay gibi kısa bir sürede yenmesini sağlayacaktır. 3 ay sonra başladığı filmse yine Türkan Şoray'la başrolünü paylaştığı Orhan Aksoy yönetmenliğindeki Tatlı Nigar filmidir. Bir pavyon kadınıyla balıkçı arasında gelişen aşk hikayesinin anlatıldığı film Sefa Önal tarafından yazılmıştır. Ancak Bulut Arası büyük kitlelere sevdiren ve sinemadaki yerini sağlamlaştıran proje bir TRT dizisidir. Yıllar önce sinemaya başlamasına vesile olan yarışmanın da jüri üyeleri arasında yer alan yönetmen Yücel Çakmaklı'nın 5 bölümlük Deniz'in Kanı dizisinde Oya Aydoğan, Ahmet Mekin ve Muhterem Nur gibi oyuncularla oynar. Halk bu diziyi çok sevmiş ve devam etmesi için gazetelere mektuplar göndermiştir ancak dizinin devamı gelmemiştir. Fatma Girik, Hülya Avşar, Gülben Ergen ve İlknur Bozkurt gibi dönemin önemli kadın oyuncularıyla birlikte başrolü paylaşan yakışıklı oyuncu, Türk müziğinin önemli isimlerinden Sezen Aksu ile çektiği Minik Serçe filmiyle de dikkat çeker. Seyirci hayran olduğu sanatçıyı hep değişik, güzel görmek ister. Sanatçının kendini yenilemesi gerek. Sen böyle mi yeniliyorsun kendini? Orhancığım, büyütüyorsun. Hem bırak bunları. Bulut Aras'ın sinema kariyerindeki yükseliş yılları, Yeşilçam'ın düşüşe geçtiği ve ucuz erotik komedi filmlerinin piyasaya hakim olduğu yıllara denk gelir. Bazı erotik film teklifleri gelse de hiçbir şekilde yanaşmaz. 1987'ye kadar aralarında Kahreden Kurşun, Bir Zamanlar Kardeştiler, Toprağın Teri, Mücevher Hırsızları, Kabadayı gibi önemli projelerde yer aldıktan sonra sinemaya mecburi bir ara verip emlakçılığa başlar. 90'lı yıllarda ağırlıklı olarak televizyon dizilerinin yanı sıra Süleyman Çelebi, Ahmet Bedevi ve Hacı Bayram Veli gibi dini filmlerde boy gösterir. 90'ların sonunda artık iyice tecrübeli hale gelmiş oyuncuyu Sert Bakışları ve kestiği raconlardan hatırlayacağımız Aynalı Tahir ve Deli Yürek dizilerinde görürüz. Seninle çalışmaya karar verdim. Bundan sonra birlikteyiz. Hayır Kadir, birlikte değiliz. Benimle çalışmayacaksın. Bu ne demek şimdi abi? Söylediklerinden hiçbir şey anlamadım. Ve bu işe uygun olmadığına karar verdim. Bu alemde harcanmanı istemem. Genç oyuncular hakkında hepsini çok başarılı bulup oyunculuklarını çok beğeniyorum ama çok çabuk harcanıp unutuluyorlar diye ekleyip popüler dizi dünyasını eleştirmekten kendini alamıyor. Bizim zamanımızdaki yönetmenler, yapımcılar bizleri eğitir ve öğretirdi. Şimdiki yapımcılarsa oyuncuları öğütüyor diye konuşur. Hayatının belli bir bölümünden sonrasında Akçay'a yerleşir. Evli ve bir oğlu olan Bulut Aras şehir içindeki kaostan oraya kaçtığını itiraf eder. 1000 defa dünyaya gelsem 1000 defa oyuncu olmak isterim diyen, sansasyon ve magazinden uzak beyefendiliğiyle müthiş bir kariyere imza atan oyuncu, 2000'li yıllarda da yine Yeşilçam'ın dev isimleri Fatma Girik, Türkan Şoray ve Sevda Ferda gibi Benim İçin Ağlama, Gelin ve Cemile gibi televizyon dizilerine devam eder. 2015 yılında katıldığı bir televizyon programında son yıllarda ülkedeki kutuplaşmadan rahatsız olduğunu şu sözlerle dile getiriyor. Şu anda üzüldüğüm tek şey ülkemizin gerçek anlamda şu anda biraz fazla kutuplaşması. Ya biz Türk milleti olarak biriz. Bizim başka gidecek bir yerimiz yok. Böyle bir ülkede yaşadığımız için kendimi çok şanslı görüyorum. Ama son zamanlar çok fazla insanların birbiriyle kutuplaşması beni de çok üzüyor. Tecrübeli oyuncunun bu isteğine katılmamak elde değil. Hele o Yeşilçam dünyasındaki sıcak aile ortamlarının ve dost meclislerinin olduğu zamanlara dönmeyi, o sıcaklığı tekrar hissetmeyi çok ama çok özlüyoruz. Bulut Aras'a ve gıyabında bütün Yeşilçam emekçilerine saygılarımızla. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.